Şimdi sana bir şey soracağım. Elinde 36 bin dolar olsa ve 3 yıl sonra bankanda 2 milyon dolar görsen ne hissederdin? Şok olurdun değil mi? Şimdi bir de şunu ekleyeyim. Bu adamın mesleği dansçılık. Borsayla hiçbir ilgisi yok. Wall Street'i hiç görmemiş. Alım-satım emirlerini telgrafla veriyor. Evet, telgrafla. Bu Nicholas Darvas'ın hikayesi. Ve bugün sana hem bu hikayeyi anlatacağım hem de onun geliştirdiği stratejiyi yani kutu teorisini sıfırdan açıklayacağım. Hazırsan başlayalım. 1950'lerin başı. Nicholas Darvas, dünyaca tanınan bir dansçı. Avrupa'dan Amerika'ya, oradan Tokyo'ya, sürekli turne, sürekli sahnede. Bir gün Toronto'da dans gösterisi yapıyor. Organizatör ona ücret ödemek yerine tuhaf bir teklifte bulunuyor. Sana nakit yerine hisse senedi verelim. Darvas düşünüyor, tamam neden olmasın ve birkaç ay sonra o hisseler başlangıç değerinin yaklaşık 3 katına çıkmış. Sırf unuttuğu için. İşte o an Darvas'ın kafasında bir şey klikliyor. Bekle bir dakika, ben hiçbir şey yapmadım, hisseler büyüdü. Peki bu işi ciddiye alsam ne olur? Ve o günden sonra her şey değişiyor. Ama dikkat et, Darvas hemen milyoner olmuyor. Aksine başlarda rezil bir başlangıç yapıyor. Ne yapıyor ilk olarak? Herkesin yaptığını. Çevresine soruyor, hangi hisseyi alayım? Kim ne diyorsa onu alıyor. Brokerları dinliyor, gazete köşe yazarlarını dinliyor, tanıdıkların tavsiyelerini dinliyor. Sonuç, para kaybediyor. Sonra strateji değiştiriyor, temel analize dalıyor, şirketlerin bilançolarını, kar zarar tablolarını inceliyor. Güçlü şirket eşittir yükselen hisse mantığıyla gidiyor. Sonuç, yine para kaybediyor. Ve burada çok önemli bir ders var. Bilgi sahibi olmak, o bilgiyi doğru kullanmak anlamına gelmiyor. Darvas bunu çok acı bir şekilde öğreniyor. Ama işte o kayıplar olmasa sonraki keşif de olmayacak. Darvas zamanla fark ediyor ki hisse fiyatları rastgele hareket etmiyor. Yani tamamen kaotik değil. Bir düzen var, bir ritim var. Ve bu ritmi fark etmesi aslında dansçılığından geliyor. Düşün bir saniye. Dansçı ne yapar? Ritmi hisseder. Hareketin nereye gideceğini sezgiyle okur. Bir adım öne, bir adım geri, belirli bir çerçevede. Darvas hisselere bakarken aynı şeyi görüyor. Fiyatlar belirli bir bant içinde hareket ediyor. Yukarı çıkıyor, bir çatıya çarpıyor. Aşağı iniyor, bir tabana oturuyor. Ve bu döngü tekrarlanıyor. İşte bu gözlem, kutu teorisinin çekirdeği. Peki bu kutu ne demek? Şöyle düşün. Bir hisse var. Diyelim ki bir süre boyunca en düşük 45 TL, en yüksek 52 TL arasında gidip geliyor. Bu aralık bir kutu. Darvas bu aralığı çiziyor. Bekliyor. Sonra şu soruyu soruyor. Bu hisse bu kutunun dışına çıkabilecek mi? Eğer fiyat 52'nin üzerine, yani kutunun tavanının üstüne kırılırsa ve bu kırılma hacimle destekleniyorsa, işte o zaman alıyor. Neden? Çünkü o kırılma şunu söylüyor. Alıcılar satıcıları yendi, güç değişti, trendin devam etmesi muhtemel. Ve stop loss nereye koyuyor? Kutunun tabanının hemen altına. Yani eski kutunun alt sınırına. Çünkü fiyat oraya geri dönerse o sinyal yanlış demek. Kayıp küçük, kazanç potansiyeli büyük. Ama asıl sihir burada başlıyor. Fiyat bir kutuyu kırıyor ve yükseliyor. Sonra ne oluyor? Bir üst seviyede yeni bir kutu oluşuyor. Yani fiyat yeni bir bant içine giriyor. Darvas bekliyor, yeni kutu mu? O da mı kırılıyor? Kırılıyor. Ve bir üst kutu daha. Yani merdiven gibi. Kutu üstü kutu. Her kırılmada Darvas ya pozisyonunu koruyor ya da büyütüyor, stop loss'unu sürekli yukarı çekiyor. Kazancını kilitliyor. Eğer fiyat bir kutunun tabanına geri düşerse satıyor, çıkıyor. Kısa bir kayıpla. Ama trend devam ederse devam ediyor ve bakıyorsun küçük bir giriş büyük bir kazanca dönüşmüş. Şimdi şunu da anlatmam lazım. Darvas bu işlemleri yaparken dünyayı turne yapıyor. Londra'da, Paris'te, Tokyo'da sahnede dans ediyor. Ama aynı zamanda brokerına telgraf çekiyor. Al, sat, stop koy. Ve işin ilginç tarafı şu. Borsa dedikodularından, analistlerin yorumlarından, o günkü piyasa havasından tamamen kopuk. Sadece fiyat ve hacim. Kendisi de bunu söylüyor. Wall Street'in gürültüsünü duymamak, bence stratejisini başarılı kılan en önemli faktörlerden biri. Çünkü gürültü, iyi kararların en büyük düşmanı. Karar verirken sessizliğe ve verilere odaklanmak her şeydir. Sonuç olarak şunu söyleyeyim. Nicholas Darvas'ın hikayesi sadece bir para kazanma hikayesi değil. Bu bir disiplin hikayesi. Bir sisteme güvenme hikayesi. Ve belki de en önemlisi, kendi yöntemini bulma hikayesi. Sen de bugün bu stratejiyi uygulayabilirsin. Ama önce şunu bil. Hiçbir strateji, onu uygulayan insandan daha güçlü değil.
Darvas'ın kutuları çalışmadı çünkü sihirli bir formüldü. Çalıştı çünkü Darvas duygularını bir kenara bırakıp sisteme uymayı öğrendi. Ve bu, çoğumuzun öğrenmesi gereken en zor ders. Buraya kadar videoyu izlediysen lütfen beğen butonuna bas. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.